Bir fincan kahve bir zamanlar insanları nasıl ipe götürdü? Hatta öyle dönemler vardı ki bu küçük çekirdek yüzünden insanlar yargılandı. Peki neden? Nasıl oldu da sıradan bir içecek bu kadar tehlikeli görüldü? Çünkü kahve sadece bir içecek değildi. O kontrol edilemeyen bir güçtü. Yüzyıllar boyunca yasaklandı, kısıtlandı ama asla durdurulamadı. Ve bu çekirdeğin hikayesi düşündüğünden çok daha karanlık. Hazırsan seni kahvenin serüvenlerle dolu macerasına çıkartıyorum. Her şey çok basit bir olayla başlamıştı. Bu hikaye Afrika'da Ütopya'nın yüksek dağlarına uzanıyor. Kaldi adında bir çoban. Bir gün keçilerinde garip bir şey fark etti. Hayvanlar normalden çok daha hareketliydi. Ama bu sıradan bir hareketlilik değildi. Gece olmasına rağmen durmuyor, sürekli zıplıyor ve koşuyorlardı. Kaldi önce bunun geçici olduğunu düşünmüştü. Ama günler geçtikçe aynı davranış devam etmişti. Bu durum onun dikkatini çekmişti. Çünkü hayvanların bu enerjisi alışılmışın dışındaydı. Ve bir gün keçileri takip etmeye karar verdi. Kısa süre sonra keçilerin kırmızı meyvelerle dolu bir çalıya yöneldiğini gördü. Kaldi bu meyveleri dikkatle inceledi. Daha önce hiç görmediği bir şey olduğuna emindi. Merakı ağır bastı. Aynı meyvelerden kendisi de denedi ve kısa süre sonra etkisini hissetti. Yorgunluğu azalmıştı. Zihni daha açıktı ve uzun süre uyanık kalabiliyordu. Ama Kaldi o an bunun neye dönüşeceğini bilmiyordu. Çünkü bu sadece bir keşif değildi. Bu insanlık tarihini değiştirebilecek bir başlangıçtı. Düşünsenize, hayatınızda ilk defa dalından kahve çekirdeğini kopartıp yiyorsunuz. Bu hisler şu an size tuhaf geliyor olsa da Kaldi için çok büyük bir kırılma noktasıydı. Ama asıl kırılma noktası bu değildi. Asıl dönüşüm bu meyvenin ateşe atılmasıyla başladı. İlk başta o dönemin din adamları bu çekirdeklerin zararlı olduğunu düşündü ve onları ateşle yakmaya çalıştı. Bu aslında onları yok etmek için yapılan bir hareketti. Ama o anda beklenmeyen bir şey oldu. Ortaya çıkan koku her şeyi değiştirdi. Bu koku sıradan değildi. İnsanları durduruyor, dikkatlerini çekiyor, merak uyandırıyordu. Daha önce hiç deneyimlenmemiş bir aromaydı. Din adamları çekirdekleri ateşten çıkarttı, ezdi ve sıcak suyla karıştırdı. İşte o an kahve ilk kez bir içecek haline gelmişti. Basit bir tesadüf gibi görünüyordu. Ama aslında bu, dünyanın alışkanlıklarını değiştirecek bir sürecin de başlangıcıydı. Hatta öyle ki günümüzdeki kahve zincirlerine kadar uzanacaktı. Ve bu noktadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kahve Ütopya'da kalmadı. Ticaret yollarıyla Yemen'e ulaştı ve burada gerçek anlamda hayatın içine kadar girdi. Özellikle dervişler gece boyunca ibadet edebilmek için kahve içmeye başladı. Çünkü kahve onları uyanık tutuyor, zihinsel olarak daha aktif hale getiriyordu. Ama zamanla bu içecek sadece bir ihtiyaç olmaktan çıktı. Bir alışkanlık oldu, bir kültür oldu ve en önemlisi bir güç haline geldi. Ve insanlar bu gücü fark ettiğinde onu kontrol etmek istedi. Yemenli tüccarlar kahvenin değerini anladı ve çok kritik bir strateji geliştirdi. Kahvenin yayılmasını istemediler. Çünkü bu ürün sadece bir içecek değildi. Aynı zamanda ekonomik bir avantajdı. Bu yüzden dışarıya gönderdikleri çekirdekleri kavurdular ya da kaynattılar. Böylece başka bir yerde ektiklerinde büyümesi engellenecekti. Yani sistem netti. Herkes kahve içebilirdi ama kimse kahve üretemezdi. Bu sistem yıllarca devam etti. Kahve sınırlı bölgelerde kaldı. Kontrollü şekilde yayıldı ve değeri korundu. Ta ki 1517 yılına kadar.
Osmanlı İmparatorluğu Yemen'i kontrol altına aldı. Bu sadece askeri bir başarı değildi. Aynı zamanda kahvenin kontrolünün el değiştirmesiydi. Kahve Yemen'den İstanbul'a geldi ve burada her şey değişti. Kısa sürede kahvehaneler açıldı. Bu kahvehanelerde sadece gündelik sohbetler yapılmıyordu. Siyaset konuşuluyor, devlet eleştiriliyor, hatta yöneticiler hakkında yorumlar yapılıyordu. İnsanlar ilk kez bu kadar özgür şekilde fikirlerini paylaşabiliyordu. Bu durum devlet için kontrol edilmesi zor bir ortam oluşturdu. Çünkü artık bilgi yayılıyordu ve bu otorite için büyük bir tehditti. Buralar sadece içecek tüketilen yerler değil, aynı zamanda sosyal merkezlerdi. İnsanlar burada saatler geçiriyor, sohbet ediyor, fikir üretiyor ve tartışıyordu. Toplumun her kesiminden insan aynı ortamda buluşuyordu. Bu durum o dönem için oldukça sıra dışıydı. Ve işte tam burada bir kırılma daha yaşandı. Çünkü insanlar sadece konuşmakla kalmıyor, artık düşünüyordu. Kahvehaneler zamanla o kadar etkili hale geldi ki devlet için bir tehdit olarak görülmeye başlandı. Ve ardından beklenen oldu. Yasaklar başladı. Bazı dönemlerde kahve içmek bile suç sayıldı. Kahvehaneler kapatıldı. İnsanlar bu ortamdan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ama bu noktada önemli bir şey ortaya çıktı. Yasaklar hiçbir işe yaramadı. Çünkü kahve artık sadece bir içecek değildi. Bir alışkanlık haline gelmişti. Ve insanlar bu alışkanlıktan vazgeçmedi. Gizli yerlerde kahve içmeye devam ettiler. Bu durum aslında şunu gösteriyordu. Kahve artık kontrol edilemez bir hale gelmişti. Tam bu sırada kahve Avrupa'ya ulaştı. Ama bu kez başka bir tartışma başladı. Bazı Avrupalı din adamları kahveyi tehlikeli buldu. Bu içeceğin insan üzerindeki etkisinden rahatsız oldular ve ona şeytanın içeceği adını verdiler. Tartışmalar büyüdü ve konu o dönemin papasına kadar gitti. Herkes aynı soruyu soruyordu. Kahve yasaklanacak mı? Papa kahveyi denemeye karar verdi. Ve o an her şey değişti. Kahveyi bir güzel içti. Ve beklenenin tam tersini söyledi. Bu içeceğin yasaklanmaması gerektiğini açıkladı. İşte bu karar kahvenin Avrupa'da hızla yayılmasını sağladı. Kısa sürede kahvehaneler açıldı. Özellikle Londra'da bu yerler büyük bir dönüşüm yarattı. İnsanlar sabah saatlerinden itibaren bu mekanlara akın ediyordu. Gazeteler burada okunuyor, ticaret anlaşmaları burada yapılıyordu. Hatta bazı kahvehaneler belirli meslek gruplarının buluşma noktası haline geldi. Denizciler ayrı, tüccarlar ayrı kahvehanelerde toplanıyordu. Kahve artık sadece bir içecek merkezi değildi. Tekrar bilgi akışının merkezine dönüşmüştü. Kahve artık sadece bir içecek değildi. Bir sistemdi. Ama bu büyümenin bir bedeli vardı. Kahve dünya genelinde yayılırken milyonlarca insan zorla çalıştırıldı. Özellikle Amerika kıtasında kurulan ticari tarım üretiminde köle emeği kullanıldı. Bu insanlar günlerce, haftalarca ağır koşullar altında çalıştırıldı. Çoğu zaman temel ihtiyaçları bile karşılanmadı. Kahve dünya için bir keyif haline gelirken, üretildiği yerlerde bu durum bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştü. Yani bir fincan kahvenin arkasında 40 yıllık hatır değil, görünmeyen bir insanlık hikayesi vardı. Bir zamanlar yasaklanan bu içecek, bugün milyonlarca ya da milyarlarca dolarlık dev şirketlerin temelini oluşturuyor. Kahve deyince birçoğumuzun aklına Starbucks, Dunkin ve McCafe geliyor. Bir zamanlar bir çobanın merakıyla başlayan bu yolculuk, bugün milyonlarca insanın hayatının bir parçası haline geldi. Ve belki de yarın sabah içtiğin o kahve, sandığından çok daha büyük bir hikayenin parçası olacak. Eğer bu tarz hikayeleri keşfetmek istiyorsan, lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.